Herkese merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle çok güzel bir model çalışacağız. Bu model şu aralar çok popüler. Daha önce telefon çantasını çalışmıştım bu modelin. Şimdi bir tık daha büyük bir versiyonunu çalıştım. Ben böyle boncuk bir askı tercih ettim çünkü çok yakıştığını düşünüyorum. Yani gösterişli ama sade bir çanta oldu bu. 3 parçadan oluşuyor hanımlar. Bu çantamız yan körükleri var ve bir de ortadaki tek büyük gövde kısmımız var. Bunların hepsini videomda detaylı bir şekilde anlattım. İpim hakkında size bilgi vereyim. İpim polyester makrome 7 milim kalınlığında. Bakın şöyle göstereyim. Toplamda ben bu ipten bu çantaya 350 gram kullandım. Bir tane de 250 gram var, bilginiz olsun. Yani 1,5 yumak gibi bir ipimiz gidecek. Onun dışında 4 milim tığ ile öreceğiz. Bu çantamızı gayet güzel, şık, kullanışlı, iç hacmi oldukça geniş. Bu boncuk askı kısmı da kola uygun, elde de taşımaya uygun. Şöyle çıt çıt bir kapama taktım ben. Siz istediğiniz gibi bu kısmını tasarlayabilirsiniz. Deri bir kapama da yapabilirsiniz ya da fermuar da takabilirsiniz bu çantamıza. Şimdi videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basın. Şimdi videomuza geçelim. Kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin diyerek videoma başlıyorum. İpim polyester makrome No 7 ve 4 milimde tığ kullanacağız. Hemen şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Evet, şöyle hemen bir kilit zincir yapıyorum. Evet hanımlar, şimdi burada 68 adet zincir çekeceğiz. Artı bir zincirimiz olmayacak. Kilit zinciri de dahil etmeyeceğiz. 68 adet zincir çekeceğiz. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, birazcık böyle gevşek tutarsak zincirlerimizi iyi olur. Çünkü hemen arkasından modelimizi kuracağımız için kasma yapmasın. 68 adet zincir çekip gelelim hanımlar. Evet hanımlar, 68 tane zincir yaptık. Dediğim gibi herhangi artı bir zincir olmayacak ve ilk kilit zincirimizi de saymayacağız. Şöyle bakın, zincirimi ters çeviriyorum. Burada böyle çizgiler var. Bu çizgilere batarak bu sıramızı öreceğiz. Hemen bakın, şuradan bir geri dönüş yapıyorum. Şu kısma şöyle aldım, ilmeğimin tığımın başına doladım. Şöyle bir kaydırma yaptım. Hemen yanındakinden de batıyorum. Yine şu şekilde bir kaydırma yaptım. Evet hanımlar, şimdi burada modelimizi kuracağız. Başına doladım tığımın. Bakın şu arkadaki çizgiye batıyorum. Yine başıma doladım ve bir tekli trabzan yaptım. Burada tığımın başına dolamıyorum. Hemen gelen yine çizgilerden batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Başına doladım tığımın, gelen çizgiye battım. İlmeğimi çıkardım. Üçünü birlikte çekiyorum. Burada tekli trabzan yapıyoruz hanımlar. Yani diğer ismiyle çakma sık iğne. Şimdi başına dolamayacağım. Hemen tekrar gelen ve şöyle bir kaydırma yaptım. Başına doladım. Yine çizgiye battım ve tekli trabzan yaptım. Başına dolamıyorum. Gelen çizgiden batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Başına doladım ve yine sıradan gelene battım. Bir tekli trabzan yaptım.
Evet, bu sırayı bu şekilde bir tekli trabzan, bir kaydırma, bir tekli trabzan, bir kaydırma şeklinde sıra sonuna kadar öreceğiz. Şimdi tekrar hemen şöyle batıyorum. Tığımın başına dolamadım. Hemen bir kaydırma ve şöyle tığımın başına doladım ve gelen çizgiye battım ve bir tekli trabzan yaptım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim hanımlar. Burada 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. 3 ilmekte tekrar görüşelim. Bakın burada şöyle 1, 2, 3. Bu kısma kadar örelim. Burada tekrar görüşelim. Evet sevgili hanımlar, sıramın sonunda 3 ilmek kalana kadar ördüm. Bakın şöyle göstereyim size. Evet, şimdi burada son 3 ilmeğim kaldı. Hemen yine bir tekli trabzan yapıyorum. Yani çakma sık iğne ya da yarım trabzan. Şöyle. Evet, şimdi 2 tane ilmeğim kaldı. Bakın, tekli trabzanla bitirdim ve tekli trabzanla başladım. Bu en başta da 2 tane kaydırmamız olacak. Bu her sırada devam edecek hanımlar. En başta başlarken 2 tane kaydırma, sonra yarım trabzan, kaydırma, yarım trabzan, kaydırma, yarım trabzan, kaydırma. Bu şekilde de sıra sonuna geleceğiz. Bakın, kaydırma ilmeklerimizden önce yarım trabzanla yani tekli trabzanla model kısmımızı bitiriyoruz. Şimdi kaydırmayı gösteriyorum. Bakın 2 tane kaydırma olacak. Hem ilmeğimizin başında hem de sonunda. Şöyle 2 tane yaptım. Burada kilit zincirim var. Ona dokunmuyoruz zaten. Bir zincir çekip yukarı çıktım. Bakın burada hemen şu kısmı görüyorsunuz. Şuraya bakın, bunun dibine değil yani zincirimin dibine batmıyorum. Hemen yanındaki gelen ilmeğe batıyorum ve bir kaydırma yaptım. Sonra hemen onun yanındaki ilmeğe batıyorum ve bir kaydırma yaptım. Şimdi tığımın başına doluyorum. Bir de tabii bu arka başaklara batacağız. Bakın şu kısımda hep arka başaklara batacağız hanımlar. Bu çok önemli. Modelin öne çıkmasını sağlayan faktör burada bu işlem. Bakın şöyle kaydırmaları da yine arka başaklara battım. Şimdi burada yarım trabzan yapacağım. Şöyle tekini aldım. Başağımın tek ilmeğini aldım. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bakın şimdi gelene bir kaydırma daha yapıyorum. Başına doladım ve yine başağın tek kanadına battım. Şöyle üçünü birlikte çıkardım ve bir yarım trabzan yaptım. Hemen gelene şöyle bir kaydırma, başına doladım ve bir yarım trabzan. Gelene bir kaydırma, başına doladım. Tığımın başağın tek tarafına bir yarım trabzan, tekli trabzan ya da çakma sık iğne. Siz hangisini uygun görürseniz, yani bu 3 ismini de söylüyorum ki aklınız karışmasın diye. Hemen yine battım, bir kaydırma, başına doladım tığımın. Şu kanadını aldım ve bir yarım trabzan. Geleneği yine battım, kaydırma, başına doladım ve bir yarım trabzan. Bakın. Model çok güzel bir model ve gerçekten örmesi çok kolay bir model. Yeter ki mantığını anlayalım hanımlar. Evet, şimdi ben bu sırayı örüp sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda yine 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Burada görüşürüz. Evet, sıra sonuna geldim. Şöyle bakın, yine 3 tane burada bıraktım. Yarım trabzanla başlamıştık bu kısımda. Ve yine yarım trabzanla model kısmını bitiriyoruz. Başına doladım. Burada 3 tane ilmeğim var. Hemen şöyle arka bacağına battım. Çıkardım. Burada 2 tane ilmek kaldı ve onlara da şu şekilde kaydırma yapıyorum.
Şöyle bir tane zincir çektim ve örgümü çevirdim. Bakın. Şimdi buradan tekrar gösteriyorum. Bir tane zincir çektik, yukarı çıktık. Hemen bakın şuraya batacağız. Zaten burada kendini belli ediyor bu kaydırma ilmekleri. Şu ikisine batıyoruz. Yine tek kanadına batacağız. Hemen şöyle aldım, kaydırma yaptım ve yine battım ve kaydırma yaptım. Şimdi başına doladım. Bakın gelen ilmekten başlıyorum. Yani yarım trabzanla yine modelimi kurmaya başladım. Hemen gelen ilmeğe bir kaydırma, başına doladım. Yarım trabzan, gelen ilmeğe kaydırma, başına doladım. Yarım trabzan, gelen ilmeğe kaydırma, başına doladım. Yarım trabzan, gelen ilmeğe kaydırma. Evet, bakın modelimiz çıktı ortaya. Bu şekilde öreceğiz hanımlar. Ben şimdi size bir ölçü vereceğim. O ölçüye göre de ne kadar öreceğimizi söyleyeceğim. Evet sevgili hanımlar, ben bu parçayı ördüm. Daha önceden hazırladım. Eee, Bunu da şimdi size göstermek için, yani model aşamalarını göstermek için başladım. Modeli anladıysak eğer, burada hemen size bir ölçü vereceğim. Bu ölçüye kadar öreceğiz. Hemen metremi alıyorum. Evet. Bu polyester makrame ipler esneyen ipler hanımlar. O yüzden bunu göz önünde bulundurun. Farklı bir iple örerseniz bu değişiklik gösterebilecektir. 26 santimde ben bırakmışım. Hemen şöyle boyunun da ölçüsünü vereyim. Şuradan. Boyumuz da 40 santim. Evet, tam 40 santim. 26 santimde çantamızın eni olacak. Şöyle benim için yeterli. Çok büyük bir çanta olmaz çünkü bu iplerden. Bu ipler özellikle böyle sık örülmüş modellerde çok ağırlaşma yapıyor. Yani zaten ipin kendisi ağır bir ip. O yüzden de çok fazla büyütmedim. Bu benim için yeterli. Ama tabii siz isterseniz büyütebilirsiniz istediğiniz kadar, ama çanta ağırlaşacaktır. Yani taşıması da ona göre olacak. Bilginiz olsun. Şimdi 26 santim örüp tekrar buluşalım. Evet hanımlar, şimdi çantamızın şöyle gövde kısmını bitirdiysek, şimdi hemen yan körüğünü anlatacağım size. Şu şekilde kaç santim öreceğinizi, ama tabii bakın ben burada bu düğümü kilitlememişim. Çünkü dediğim gibi esnek bir ip olduğu için bunu buraya monte ettiğimde şu alt kısımdan monte edeceğim. Bakın şöyle. Eğer bu en üst kısımda eksik veya fazla gelirse hemen buradan bir sıra sökeceğim hanımlar, ya da öreceğim. O yüzden de bu kısmını ben kilit yapmadım. Yani orayı açıkta bıraktım. Bir miktarda ip bıraktım oraya. Şimdi yan körüğünü anlatacağım size. Evet, şimdi burada hemen bir kilit zincir yapıyorum. Şu an yan körüğü gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 tane zincir çektik. Kilit zincirimiz hariç. Hemen şöyle çeviriyorum. Bakın 11 değil, 10 tane. Hemen buraya bir adet sık iğne yapıyorum şu arkadaki çizgilere. Tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha. Yani bu sırada bizim 9 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen yine gelen çizgiden batıyorum.
Bir sık iğne yapıyorum. Yine gelen çizgiden battım. Bir sık iğne yapıyorum. Tığ numaram aynı. İpimiz kalın. Kalın olduğu için de tığ numara 4. Hatta 5 ile bile örülür yani. Eliniz çok sıkıysa 5 ile de örebilirsiniz. Hemen buradan da aldım ve bir sık iğne. Hemen yanından ve bir sık iğne. Evet. Şimdi bir tane zincir çektik. Buradan itibaren sayalım. Evet, burayı bir sıra kabul ediyoruz. Çünkü kenar hattının düzgün olması bizim için çok önemli. Hemen bakın buraya değil buraya batıyorum. Böyle 2 oldu hanımlar. Burayı 2 sayıyoruz. Çünkü o yukarı çıkmak için çekmiş olduğumuz zinciri de hesaplayacağız. Burası 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şu son ilmeğe muhakkak batıyoruz. Orayı asla atlamayın lütfen. Şöyle 9. Hemen bir zincir çektim. Buraya batmıyorum. Şu kısma buraya batıyorum. Bakın. Buna dikkat edelim lütfen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen bir zincir çektim. Çevirdim. Burayı yine göstereceğim. Bu kısma batmıyoruz. Bu kısma batıyoruz. Battım. Başlangıç zincirimle burayı 2 kabul ettim. 3, 8, burada düğüm oluşmuş. Ve son ilmeğe muhakkak batıyoruz. 9. Evet. Bu yan körüğümüzü bu şekilde öreceğiz. Kaç santimi öreceğiz? Hemen söylüyorum size. Şöyle çok fazla esnetmeden elimizle düzeltelim lütfen. Şu şekilde. Çünkü bu önemli. Ben bir tane yan körüğümü ördüm ki size de anlatabilmek adına, ama ikinciyi buna uygun yapacağız tabii. Hemen şöyle bakın. Evet. 19 santim. Evet, 19 santim öreceğiz. Hemen şu çantamın da bir yüksekliğine bakmak istiyorum. Şöyle hemen iki ucunu da birleştirelim iyice. Evet, şöyle aldım şuradan. 21 santim. Tabii biz şimdi bu körüğü buraya yerleştireceğiz. Şurada. Şu kısma. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. Şimdi ben bu buraya işaretleyici koydum. Neden koydum? Çünkü çantamın ön yüzünü burası kabul ettim. Çünkü neredeyse birebir aynı. Bakın arkadaşlar, birebir aynı. Ama ben bu tarafın örgü düşümünü daha çok sevdim açıkçası. O yüzden de bakın şöyle bir işaretleyici koydum. Siz de hangi taraf daha düzgün ve muntazam duruyorsa o tarafa doğru böyle bir düğüm atın ki belli olsun. Çünkü önü arkası yok bu çantanın. Hangi taraf güzel duruyorsa o tarafı biz ön yüzü olarak kullanacağız. Evet, şimdi ben bir tane yan körüğümü örmüştüm. Şu an ikinciyi örüyorum. Siz 2 tane yapacaksınız ve sonra tekrar görüşelim hanımlar. Bu kısma yerleştirme aşamasına geçeceğiz. Evet sevgili hanımlar, şimdi bu yan körükler de bittiyse hemen bunları takalım ve bir yandan da ben size anlatayım. Evet bakın, şimdi bunu böyle koyuyorum. Şu şekilde. Şöyle yani. Bu yan körüğümüzü ben diktim.
Ama nasıl diktim? Bakın şöyle bir ipim var. Bu şekilde ortaladım. Buradan girdim. Böyle karşılıklı bir şekilde diktim ve burada bir pay bıraktım. Burada da bir pay bıraktım. Şu iğnemi hatta çıkarayım buradan. Ve şimdi bu kısmı dikeceğiz. Önü arkası yok hanımlar. Nasıl dikeceğiz? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Bakın burada şu modelimizden 1, 2, 3, 4, 5 tam ortalıyoruz. Bu kısımdan sayıyoruz. Bu kısımdan da sayıyoruz. Tam ortasına bir işaretleyici koyuyoruz. Yan körüğümüzü de tam bu kısma ortalıyoruz. Sonra buradan itibaren dikip bu kısma kadar geliyoruz ama 5 tane modelimiz olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Bakın zaten bu da 5 sıraya tekabül ediyor karşılıklı olarak. Şimdi aynısını buradan da yapacağız. Şu şekilde ortalayacağız körüğümüzü. Bu çantamın ters yüzü. Yani siz düz yüzünü nasıl ayarladıysanız tersten dikeceğiz hanımlar. Dikişler içeride kalacak. Onu belirteyim hemen. Şimdi iğneme bir iplik takıyorum. Ben böyle bir iğne kullandım. Çünkü ipim kalın. Diğer dikiş iğnelerime olmadı. Hemen şuradan şöyle bir ip ayarlıyorum fazla fazla. Dikme payını da hesaplayarak şuradan kesiyorum. Ve iğneme geçiriyorum. Önce bu kısmı ayarlayalım ki sonra üst kısma şu kısma dikmek çok daha kolay olacak. Şöyle hemen biraz dağınık masam, kusura bakmayın. Şimdi ipimi ayarlıyorum ve buradan başlıyorum dikmeye. Tam ortaladım şu şekilde bakın. Şöyle ve bu kısımdan başlıyorum. Tam ilmekleri alın ki sıkıntı olmasın. Evet, burada pay bırakıyorum. Bu kısmı dikme payını hemen buradan yanından giriyorum bakın. Normal dikiş diker gibi. Şöyle aldım. Bu kalan ipleri kesip yakabilirsiniz hanımlar. Yaktığınız takdirde çünkü atma olmayacak. Hemen şuradan giriyorum. Yine karşılıklı gelen ilmeğe battım. Şu şekilde dikiyorum. Hemen yanındakinden girdim. Bakalım yalnız ortalı olsun. Evet. Şu kısma. Hafif de çekelim. Gevşek olmasın. Şu işaretleyicimin içinden geçirdim. Tam karşılıklı gelen ilmeğe battım. Bu şekilde. Evet, şöyle. Bunu da buradan sıkalım. Evet hanımlar, şimdi yan körüğümüzün taban kısmını oturttuk. Şimdi şu şekilde hemen alıyorum. Şöyle. Evet. Şurada burayı boş bıraktım ki belki bir sıra öreriz ya da eksiltme yaparız diye. Şimdi bunu anlayacağız. Ama iyice şu şekilde yerleştirmemiz önemli bu noktada. Hiç iğnemi çıkarmıyorum iplikten ve buradan aynen devam ediyorum. Şuraya battım. Bakın şu arada şuradan giriyorum. Buraya battım. Hemen yanından girdim.
gayret. Heh. Evet. Böyle alalım önce. Sonra da böyle geçirelim. Hemen yanından giriyoruz. Ben şöyle yapayım. Sonra buraya geçirelim. Evet. Önce bir taraftan geçiriyorum, sonra diğer taraftan. Çünkü iğnem aynı anda ikisinden birden geçmiyor. O yüzden böyle pratik bir yol izleyeceğiz. Şu şekilde. Evet, ben buradan dikmeye devam ediyorum hanımlar. Bu dikme işlemini sonuna kadar gösterirsem biraz cebelleşiyorum çünkü videomuz fazla uzayacak. O yüzden bakın ben buradan gelen ilmekleri yapa yapa, eğer burada gerekli olursa şöyle sık iğne yapacağım buraya tabii ki. Tekrar bir sıra daha. Evet sevgili hanımlar, bakın burada bu en üstte zaten ipimizi bırakmıştık. Buraya bir iki sıra daha öreceğim ben şimdi. Neden? Çünkü bu yan körüğümüz eksik oldu. O yüzden de hemen şuradan dikmeden şöyle tığımı alıyorum. Şimdi buradan bir iki sıra öreceğim hemen. Şöyle birinci sıra. Hemen şöyle de ikinci sıra. Şimdi tekrar ölçelim. Bakalım şimdi bunu da buraya yerleştirdiğimizi düşünecek olursak. Evet, tamam. Hemen buradan dikmeye devam edelim. Bu ipimizi de bunları buradan bağlayalım. Buraya ilave ettim çünkü. Şöyle keselim. Şöyle hafif bir yakacağım. İç kısımda da kalsın diye içeri doğru çeviriyorum. İlmeğimi de buradan hemen bir düğüm yapıp yine kesiyorum. Ve şimdilik o kalsın, onu sonra halledeceğim. Dikmeye devam ediyorum. O yüzden siz de bu körüklerinizi bitirdiğiniz ilmeği biraz pay bırakın. Sonra böyle ufak sıkıntıları olduğunda o kısmı hemen örersiniz ve yerleştirirsiniz. Evet, şimdi burası tamam. Bakalım. Gayet güzel. Bunları sonra şu iç kısımlara yediririz. Burayı bir daha alacağım. Şöyle
farklı yerlerden girerek burası sıkı olsun. Yani tekrar bir dönüş daha yapıyorum. Buradan battım. Ve sonra geldim ve buradan battım. Evet. Bu ipimi burada çıkarıyorum ve sonra bu kısma geçiyorum. Şöyle. Tabii tersten dikeceğim için çantamı şu şekilde çevirmem gerekiyor. Evet. Meşakkatli ama olsun. Ortaya güzel bir şey çıktığı sürece hiç sıkıntı yok. Şöyle. Şu kısmı da şuraya yedirelim. Buraya denk geliyor çünkü. Hemen ipimi takıyorum iğneme. Ve şöyle şuradan battım yanından. Tam şu köşeden de gireceğim. Bakalım, gayet güzel. Evet. Bu ip kısımlarını da mümkün mertebe içeride bırakın hanımlar. Şu an tabii odaklandığım için biraz yavaş anlatıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Çünkü aynı anda buraya da odaklanmam gerekiyor. Hem odaklanıp hem konuşmak biraz zor. O yüzden çok yavaş anlatıyor olabilirim. Evet hanımlar, bakın bu şekilde yerleştirdik yan körüklerimizi. Bu kısmı da oval geldi. Bence çok güzel bir hava verdi çantaya. Şöyle normal duruşunu da göstereyim size. Bakın bu yanlardan da bayağı bir payı var. Şöyle. Şu şekilde. Bunu da dikeceğiz şimdi. Bakın. Çok tatlı, güzel bir çanta olacak. Çok büyük değil ama bir şey boyutu çok ideal bir boy. Minik de bir çanta değil yani. Gayet güzel, ideal boyda bir çantamız oldu. Şimdi ben diğer kısmını da yapacağım. Hemen şuraya bir bakayım. Bu iplerimizi yedireceğiz hanımlar. Sonra da uçlarını yakacağız. İç kısma doğru yedireceğiz. Bu dışarıda herhangi bir kötü görüntü olsun istemiyorum. Bu kısma yan körüğümüzü taktık. Şöyle bakın. Şimdi bu tarafı takalım. Ama bunun için tabii önce çantamızı çeviriyoruz yine. Bu şekilde. Çünkü dikişimizi tersten yapmamız gerekiyor. Hemen başlamadan şuradan bir iki sıra örelim. Çünkü aynı sonuç olacak orayla. Şuradan bir iki sıra örelim hanımlar. Siz de eğer eksikse burada ilmeğiniz, siz de örün hemen. Dikme işini öyle yapalım. Şu devam ettiğimiz ipi buradan dibinden kesiyorum ben. Hatta birazcık daha keselim. Polyester bir ip olduğu için bu, bakın hemen çakmakla burayı kaybedeceğiz. Bu şekilde çıkmayacak da orayı yaktığımız için o kısmı sabitlemiş oluyoruz hanımlar. Evet bakın şimdi boyu tam oldu. Evet şimdi buradan tekrardan şu işaretleyicim kalsın şimdilik. Bu kısmı dikelim. Hemen iğnemi alıyorum. İpimi de aldım. Takıyorum şöyle. Şu şekilde şu köşeyi bu kısma yerleştirelim ve hemen şuradan dikmeye başlayalım. Evet bu şekilde şöyle arada da şu uç kısmını ayarlayın elinizle lütfen. Orada bir dengesizlik olmasın. Bu yan körüğümüzün şu kısmına kadar
Sonra diğer tarafa geçeceğim. Şimdi yan körüklerimizi taktık hanımlar. Bakın ne kadar güzel bir çanta oldu. Harika bir çanta oldu. Hemen bir ölçü vereyim size. Bakalım son durum nedir? Şöyle bir en ölçüsü veriyorum önce. Bu yan körükleri de tabii dahil ediyoruz. 30 santim enimiz. Hemen bir boyada bakalım. Şöyle. 20 santimde boyumuz hanımlar. Gayet güzel, kibar, şık bir çanta oldu. Şimdi ben bu çantaya şöyle 2 tane D halka takacağım. Şu kısımlara bakın böyle. Yine kendi ipiyle hemen buradan takalım D halkamızı. İsterseniz daha yukarıda takabilirsiniz. Şimdi onu ayarlarız. Ve bakın şöyle bir askı var elimde. Bu askının çok yakışacağını düşünüyorum bu çantamıza. Ama eğer sizin elinizde boncuk askı yoksa kendi ipinden de bir askı örebilirsiniz. Böyle kısa bir askı olsun ama bence daha şık duracaktır bu biraz. Böyle çok büyük bir çanta olmadı. O yüzden kısa bir askı daha hoş olacaktır diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde duruyor. Böyle güzel boncuktan askımızla şık duracak. Hatta şöyle göstereyim. Evet. Şimdi hemen de halkalarımızı takalım hanımlar. Kendi ipiyle dikeceğiz. Yine o şöyle bir plastik iğneyle devam ediyorum ben. Hemen ipimi takıyorum. Evet hanımlar, şimdi D halkamızı dikelim. Şöyle ipimi iğneye geçirdim. Ucuna da bir küçük düğüm attım. Hemen şuradan batıyorum. Şu şekilde. Alttan da tekrar. Bir yandan da lütfen halkanızı ayarlayın. Sağa sola kaymasın burası. Buradan girdim. Alttan tekrar. Evet. Bu kadar yeterli. Hemen şuradan batalım. Evet. Bu D halkamızı taktıktan sonra hemen şu askıyı bir denemek istiyorum ben. Şöyle. Tabii ki ipimi yürüteceğim. Bakın böyle olacak. Şu şekilde. Evet, çok güzel oldu. Diğer D halkayı ben dikeyim hanımlar. Sizin de vaktinizi almayayım daha fazla. Orayı da dikip görüşelim. Evet sevgili hanımlar, ben D halkalarımızı taktım. Hatta şöyle göstereyim. Bu boncuktan askımı da taktım. Şöyle bir çıt çıt kapama diktim çantama. Dediğim gibi siz istediğiniz gibi bir askı kullanabilirsiniz. İster kendi ipinden örebilirsiniz ya da deri bir askıyla kombinleyebilirsiniz. Yani bu renk ve model birçok askıya uygun. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Videomu burada bitiriyorum. Bana destek olmak için, emeğime destek vermek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basın. Bir şey takılır aklınıza, yorumlara yazın. Ben dönüş yapıyorum oradan. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.